O gün Ak Ağa ve Kara Ağa diye iki türlü ağa vardı. Ak ağalar erkek okulunun, Enderun'un kapısını beklerdi. Kara ağalar kız okulunun, buranın kapısını beklerdi. Ve bunlar onlardan daha kıdemliydi. Padişahın birebir arkasında dururlardı ve üzerlerindeki mücevher, üzerindeki kürklü o kıyafetler, inanın minyatürlerde hepimizin gözünü dolduruyor. Öyle kürklü kıyafetler. Mesela 3. Ahmet'in çocuklarının sünnet töreni minyatürü var. 3 tane çocuk, 6 tane ak ağa çocukların böyle 2-2 koluna girmiş götürüyorlar. En önde bir kara ağa gidiyor. Bir kürk var üzerinde böyle. En önde. Yani derisi siyah insan, derisi beyaz olan insanın önündeydi, daha kıdemliydi. Şu gördüğünüz yerde ilginç detaylar var. Şimdi biz Kara Ağalar taşlığına giriyoruz. Taşlık, asıl taşlık şu kapıdan itibaren başlıyor. Kara Ağalar taşlığı tam oradan başlıyor. Fakat burada da bir şey var. Ne var? Kara Ağaların mescidi var. Şu arkamdaki yapı Kara Ağalar Mescidi. Yıllardır kilitliydi ve yakın zamanda açıldı. Ve bu mescidin içinde muhteşem detaylar var. Ama içeri girmeden önce şu detaylara da bakın. Kapının bize bakan tarafında La ilahe illallah Muhammed Resulullah görüyoruz. Üzerinde 4 yapraklı bir yonca var. Allah ve Muhammed yazıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Devamında bakın Ebu Bekir yazıyor, Ömer yazıyor, Osman ve Ali yazıyor. 4 halife efendimiz. Ne kadar harika bir tasarım, ne kadar muhteşem. Evlerinizin duvarlarında şu panonun olmasını herhalde isterdiniz değil mi? Tasarımcılar bunları yapsalar ya ne kadar güzel olur. Ne kadar harika. Çiçekler ve içinde bize anlatılanlar. Şimdi artık mescide girebiliriz. Kara Ağalar derken ne kastediyorum bu arada? Bir de ondan bahsedeyim çok kısa ya, bir dakika. Evet. Kamerayı da şuraya alalım. Kara Ağa kim değil mi? Şuraya alalım kamerayı, tam karşımda durun üstad. Bir de Kara Ağa'yı anlatayım ben size burada. Bakın Kara Ağalar kimdi? Bunlar Afrika'dan devşirilmiş derisi siyah insanlardı. Biz onlara zenci diyoruz. Zenci hiçbir zaman hakaret içeren bir kelime değildir. Zenci bir yer ismidir. Bugün Zanzibar diye bir ada var. Bu adanın ismi Zanci'ydi. Zanci. Ve o bölgedeki köle ticareti bu adada yapıldığı ve genelde birçok siyahi insan o adadan geldiği için bu nereli? Zancili. Bu nereli? Konyalı. Bu nereli? Trabzonlu. Bu nereli? Manisalı. Bu da Zancili. O Zanci kelimesi zenciye dönüşmüştür. Bu kesinlikle hakaret içermez. Ben bazen sosyal medyada zenci menci diyorum. Allah'ım yazıyorlar altına. Talha Bey hiç yakıştıramadık. Ayıp olmadı mı? Arkadaşım negro demiyoruz, bir şey demiyoruz. Hani Amerika'da falan var ya bu hakaret içeren kelimeler. Memleketinin adıyla Afrikalı demek gibi bir şey yani. Afrikalı demek hakaret mi? Değil tabii ki. Ve bu insanlar burada istihdam ediliyordu. Hadım etme müessesesi Osmanlı'da kesinlikle yoktu. Hiçbir insan hadım edilmedi. Erkeklikten yoksun bırakılmadı. Ama bu durum, bu ameliye yapılmış insanlar burada kullanıldı. Bakın bugünlerden anlamak zor biliyorum ama o gün Ak Ağa ve Kara Ağa diye iki türlü ağa vardı. Ak ağalar erkek okulunun, Enderun'un kapısını beklerdi. Kara ağalar kız okulunun, buranın kapısını beklerdi. Ve bunlar onlardan daha kıdemliydi. Padişahın birebir arkasında dururlardı ve üzerlerindeki mücevher, üzerindeki kürklü o kıyafetler, inanın minyatürlerde hepimizin gözünü dolduruyor. Öyle kürklü kıyafetler. Mesela 3. Ahmet'in çocuklarının sünnet töreni minyatürü var. 3 tane çocuk, 6 tane ak ağa çocukların böyle 2-2 koluna girmiş götürüyorlar. En önde bir kara ağa gidiyor. Bir kürk var üzerinde böyle. En önde. Yani derisi siyah insan, derisi beyaz olan insanın önündeydi, daha kıdemliydi. Padişahtan sonra şu sarayda söz sahibi olanlar kara ağalardı. Kaç tane ak ağa hatıratında diyor ki, keşke ben de o statüye erebilsem. O statüye ermek için erkekliğimden bile olurdum diyorlar. Mesela Gazanfer Ağa vardır. Medresesi var hemen Unkapanı Köprüsü ayağında. Gazanfer Ağa. Gediz'de camisi var. Ak Ağa'dır. Ama kıdemli olmak için bu ameliyi kendisine yaptırdığı anlatılır bazı kaynaklarda. Anlatabiliyorum değil mi mevzuyu? Ama keşke olmasa. Zembili Ali Cemali Efendi Yavuz Sultan Selim döneminde bu konuyu gündeme getirmiş. Biz demiş böyle bir ameliyi yapmıyoruz ama bu durumdaki insanları sarayda istihdam edip vazife veriyoruz. Bunu yapmakla bu ticaretin önünü açmış olmuyor muyuz diyor. Bakın bunu o dönemde tartışıyorlar. Kara ağalar ne yapardı? Vazifeleri neydi? Kadınlar dünyasıyla dış dünya arasında
tampon da onlar. Şimdi kadınlar dünyasının bir hususiyeti var. Bir naifliği, inceliği, zarafeti var. Şimdi kadınlar dünyasındaki angarya işleri kim yapıyor? Bunlar yapıyor. Bugün televizyonda bakıyorsun, kadıncağız tır şoförü olmuş. Ve millet yaşa var ol diyor. Ya kadın tır şoförlüğü yapmasın ya. Bırak erkek yapsın böyle ağır işleri. Kadınlar kendilerine yakışan daha güzel ve üstün işler yapsınlar. Ve bu tarz işleri onlar adına bu kara ağalar yapıyorlardı. Mesela mutfaktan yemek getiriliyor sinisine. Kim getiriyor? Kara ağalar getiriyorlardı. Kadınların dış dünyayla alakalı angarya işlerine onlar yükleniyordu. Bugün bile düşünün. Mesela ben kredi yurtlarda çok konferans verdim. Bugün Türkiye'de kredi yurtların kız ve erkek yurtları var değil mi? Kız yurduna üniversitenin erkek rektörü, ben rektörüm diye kafasına göre dalabilir mi? Dalamaz tabii ki. Giremez. Mümkün değil. Giremez. Bunun bir kuralı kanunu var. Yıl 2019'un sonu bile olsa. Aynı şekilde bir kız yurdunda çeşmeler bozulmuş. Tamir edilecek. Oraya yakışıklı, boy pos o biçim bir tamirci mi sokulur? Yaşını başını almış bir genç kızın kadınlar dünyasında nasıl hareket edeceğini bilmiş bir olgun beyefendi tamirci mi sokulur? Hepiniz biliyorsunuz cevabını. İşte kara ağalar bunun için buradaydı. Ve bunlar Medine'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin türbesinin anahtarını yanında taşıyacak kadar kıdemli insanlardı. Sümbül Ağa, Cafer Ağa, Nadir Ağa, bunların hepsini ve bunların nasıl insanlar olduklarını biliyoruz altyapılarına. Ya mesela bunlardan bir tanesi Eyüp Sultan Hazretleri'nin dibinde yatıyor. Eyüp Sultan'ın etrafında 8-10 tane kara ağanın mezarı var. Bunlar Efendimiz Aleyhisselam'ın türbesine hizmet ettikleri için daha sonra buraya alınır ve burada haremin şeyhi olurlardı. Şeyhül Harameyn rütbesinde olurlardı. Mescitlerine girelim. Bu mescit bile bize o kadar çok şey anlatıyor ki aslında. Kolay gelsin. Şimdi bakın. Ak Ağaların mescidinde yok bu detaylar. Kara Ağalarda var. Nedir o detaylar? Mihraba bakar mısınız? Ya Rabbi. Nasıl güzel. Mihrapta resmen Mescid-i Haram'ı görüyoruz. Mescid-i Haram. Bakın ortada Kabe. Kabe'yi çeviren tavaf alanı. Tavaf alanının etrafında kandiller, minber, orada 3 ayrı makam, minareler, avluyu çeviren revaklar, kenarısında Osmanlı tipi minareler, onun da kenarında medreseler, Kanuni'nin Süleymaniye medreseleri, Kayıtbay'ın medreseleri, bakın altta üstte. Mekke ve Medine'de vazife yaparlardı. Yani haremeyne hizmet ederlerdi. Sonra da haremde daha yüksek rütbelere gelir alim kişilerdi. Eyüp Sultan Hazretleri'nin camisinin iç avlusuna girerken sol kenardaki türbe kimin? Beşir Ağa'nın. Çok zengindi. Topkapı Sarayı'na cami yaptırdı. Camisi şu arkada duruyor. Bu Mescid-i Haram tasviri. Nasıl güzel ve mihrapta namaz kılarken nereye dönüyoruz? Kabe'ye dönüyoruz. Muhteşem. Sonra bitmedi. Bakın aynı mescidin kıbleye döndüğünüz zaman bu kez sol köşesi. Bu nedir? Bu da Mescid-i Nebevi. Mescid-i Nebevi yapmışlar. Bakın şu gördüğünüz kubbeli yapı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin türbesi. Türbe evet Ravza-i Mutahhara en üst kısımda yüz yüze Muhace-i Şerif kısmı ve kapalı bölüm cennet bahçesini görüyorsunuz bakın orada. Minberi var, kandilleri var, ortada müezzin mahfili var. Sonra geliyorsunuz avlu. Bu avluyu ilk Suud Kralı Abdülaziz sonradan ikiye böldü. Şu an avlu 2 bölümdür. Avlu tek parça ve avluda hurma ağaçları var. Bu hurma ağaçlarını buraya Hazreti Osman dikmiş. Sonradan bu ağaçlar kuruyup kaybolmaya yüz tuttuğunda kabuklarını, yapraklarını sepetlerde saklamışlar. Bu hurmaların kabuk ve yaprakları şu an nerede biliyor musunuz? Mukaddes emanetlerde. Depolarda duruyor. Ben gözümle gördüm. Açtık böyle o hasır kutuyu. 2'ye bölünmüş. Yarısında hurma ağacı kabuğu var. Yarısında dal yaprak kırıntıları var. Ve bu Mescid-i Nebevi'yi gösteriyor. Etrafındaki kubbeleriyle beraber. Bitti mi? Hayır. Çünkü kara ağaların bir vazifesi daha vardı. Hacca, umreye, sürre alayları giderken sürre alaylarına sürre eminliği de yaparlardı. Kabe'nin örtüsünü Mekke'ye götürürlerdi. Ve bundan dolayı onların mescidinde sadece Mescid-i Haram, sadece Mescid-i Nebevi yok. Bir de ne var? Arafat Meydanı var. İşte tam karşınızda duruyor. Hadi onu görelim. Hemen şöyle geçeyim müsaadenizle. Evet burası Arafat Meydanı ve Cebel-i Rahme'yi görüyorsunuz. Bakın burada. Bakın Arafat Meydanı ve Cebel-i Rahme'yi görüyoruz. O gördüğünüz Cebel-i Rahme yani Rahmet Tepesi. Hani Umre'ye hacca gidenler Arafat'a gitmişlerdir. Arafat dümdüz bir alandır. Ortasında minik bir tepe vardır. Tepenin üzerinde bugün maalesef çirkin bir
beton direk vardır. Bir sürü cahil cühela insan çıkıp oraya sevdiklerinin ismini yazar. Suudlar delirir. Orada devamlı hoparlörlerle yapmayın, günah, batıl, bidat falan denilir. Halbuki o beton direği dikme değil mi oraya? O beton direğin olduğu yerde ne vardı biliyor musunuz zamanında? Bakın Çin'i panoya. Üzerinde küçücük tek kubbeli bir mescit vardı. Burada amaç şu. Şimdi bu tepeye çıkmak farz mı sünnet mi? İkisi de değil. Allah-u Teala tepeye çıkın diye bir emir vermemiş. Peygamberimiz bu tepeye çıktığını hiç bilmiyoruz. Ama hac zamanı, Arife günü belli bir zamanda bu mekanda durmak farz. Peygamberimiz ne diyor? Hac vakfedir ve vakfe farzdır. Vakfe yapmayan hac yapmış olmaz. Yani o gün belli bir zaman diliminde o sarı tabelaların içinde olmak zorundasınız. Bir adım dışında olsanız haccınız kabul değil. Çünkü o dar mekanı Allah'ın demek ki özel bir tecellisi var. Bir adım dışında olan mahrum. Bu tepeye çıkmayı niye seviyoruz? Manzara güzel. Oraya çıkınca oradan böyle etrafı seyretmek güzel oluyor. İki, Hazreti Adem ile Hazreti Havva cennetten kovulduktan sonra yeryüzünde burada buluşmuşlar. Beraber çıkmışlar. Ne kadar güzel. Yani bidat buraya çıkmak. Bir şer bidat var, bir de hayırlı bidatlar var. Hayırlı bir bidat olsun diye ecdat ne güzel düşünmüş. Yukarıya demişler küçük bir mescit yapalım. Tepeye çıkanlar bir 2 rekat ziyaret namazı kılsın. Rengi belli olsun. Yönünü Allah'a dönsün. Tepeye çıktım ama Allah'ın kuluyum. Ona buna tapmıyorum. Ve mescit. Sen bu güzelim mescidi yık. Yerine anlamsız beton direk dik. Ve millet de tabii abuk subuk oralara isim yazar tabii ki. Yani ecdadın icraatlarının kalitesini, yönünü görüyor musunuz? Bu arada çadırları görüyorsunuz. Haç çadırları kurulmuş herkes. Kandiller asılmış. Muhteşem detaylar. Çünkü bizim kara ağalarımız oralarda rütbeli olarak vazife yapmaktaydılar. Ya şu mescidin 300 sene önceki halini düşünsenize. İçerisi simsiyah zenci dolu namaz kılıyorlardı. Ya o manzarayı görmek hakikaten çok isterdim. Ya giriyorsunuz aralarına. İşte selamünaleyküm, aleykümselam. Nereden geldin? İşte ben Habeş'ten geldim. Ben şuradan, ben. Hepsinin bir hikayesi var. Unutmayın ama. Hepsi son derece mutlu. Bu adamların hiçbiri burada köle değiller. Hepsi dolgun maaşları olan İstanbul'un dört bir yana camiler yaptırmış. Ayasofya'yı biliyorsunuz değil mi? Ayasofya'nın yanından Gülhane'ye doğru iniyorsunuz ya. İnerken sağda D1 medrese var. Caferpaşa Medresesi. Bunlardan biri yaptırdı. Paraları vardı bu adamların. Zengindiler. En azından köle tacirlerinden kurtulmuş ve bu sarayda hayat ve itibar bulmuşlardı. Hadiseyi böyle görüp okumak son derece önem arz ediyor. Peki bu insanlar namazlarını burada kılıyorlardı cemaatle. Zenci, saray ağaları. Onların koğuşları neresiydi? Tam karşımızda. Oraya gidelim hadi. Şimdi bakın burada dev bir duvar var. Daha doğrusu bir binanın cephesi var. Cephede pencereler görüyorsunuz. Her pencerenin içi bir oda. Aslında içeri görmenizi çok isterdim. Yıllar evvel bir çalışma dahilinde içeri girmişliğim var. Bu kapıdan girdiğiniz zaman içeri 2 tane bina, daha doğrusu büyük bir bina ve ortada bir avlu görüyorsunuz. Binanın bir cephesi burası, öbür cephesi arka taraf. Şu kapıdan girdiğiniz zaman ortada bir avlu var. Hani bugün büyük otellerde ortayı boş bırakıyorlar ya tepeye kadar. Altta bir lobi oluyor. Aynı öyle yapmışlar burayı. Ortada bir koridor var. Koridorun en ucunda kocaman bir ocak var. En son pencereden bakarsanız ocağı görürsünüz. Koridorun en sonunda. Ve o ocakta har har ateş yanıyor devamlı. Bütün bir koridoru ve o 5 katlı binanın yani içini ısıtıyor. Burada bir bina var, orada bir bina var, orta boşluk. Bu binada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane oda var. Her odada 2'şer 3'er zenci kalıyor. Koridorun karşı binasında yine 5 tane oda var. İkinci kat bakın 5'er oda, buradan da gözüküyor ikinci kat. Sonra 3. kat, böyle 5 tane kat var. Burada düşünün baktığınız zaman 5 kere 5 25. 25 de orada 50 tane oda. Her odada 2 kişi kalsa 100 kişi yapar. 3 kişi kalsa 150 kişi yapar. Yani belli bir sayıda Afrikalı zencimiz, bizim zencilerimiz. İtibarlı ve toplum önünde son derece saygın. Sorarım size. Bugün biz kendimizi yırtsak Eyüp Sultan'ın dibine bizi yatırırlar mı yatırmazlar mı öldüğümüzde? Hayatta yatırmazlar. Kolay mı? Ama Eyüp Sultan'ın etrafında bir sürü zenci, paşamızın, beyimizin yani buradaki yetkilinin mezarı var. Çok kıymetli bu adamlar. Bitmedi. Bir şey daha.
O da nedir? Bu mescidi, bu Kara Ağlar taşlığını çeviren Besmele-i Şerif'le başlıyor bakın. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Şurada kartuşlar var. 1, 2, 3, 4 boydan boya çeviriyor. Bu bir şiir. Bu şiir Kaside-i Bürde. Hırka kasidesi, hırka şiiri. Bir hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Kâb bin Züheyr adında bir müşrik şair var. Peygamberimizin aleyhinde hakaret dolu şiirler yazıyor. Bugün yaptığı hatayı anlayacak, kılık değiştirecek, Medine'ye gelecek, Peygamberimizin huzuruna çıkacak ve bir soru yöneltecek. Ya Resulallah, bir kişi Müslüman olsa geçmiş hata ve günahları affedilir mi? Peygamber Efendimiz elbette diyor. Sonra ikinci bir soru. Peki bu kişi Kâb bin Züheyr olsa yine affedilir mi? Yüzüne peçeyle örtmüş, bir gözünü bile kapatmış peçeyle, biliyor musunuz? Kalkıyor ayağa, yine affedilir mi? Peygamberimiz elbette deyince tak diye peçeyi bir indiriyor ve başlıyor bu şiiri okumaya. Şiirin bir yerinde o kınından sıyrılmış keskin bir kılıçtır ifadesi var. Efendimiz Aleyhisselam ayağa kalkıyor, üzerinden hırkasını çıkarıyor. Kâb bin Züheyr Hazretlerine giydiriyor. O hırka o günlerden bugünlere geldi. O günlerden beri halifeliğin, hilafetin sembolüdür. Ve bugün Topkapı Sarayı'nda az ileride 4 oda ileride mukaddes emanetlerde gözümüz gibi bakıyoruz. Velhasıl böyle bir muhteşem detayı görüyoruz. İlerleyelim. Bakın burası Kara Ağlar taşlığında. Şu gördüğünüz bölüm mektep. Şehzadegân Mektebi. Şehzadeler özel eğitimlerini burada alıyorlar ve Kara Ağaların gözetiminde. Kara Ağalara bu kadar güvenilmese padişah çocuğunu onlara emanet eder mi? Devamlı onlar. İşte 3. Ahmet'in çocuklarının sünnet töreninde şehzadeleri sünnet olmaya Ak ve Kara Ağalar beraber götürüyorlar ama Kara Ağa önde yürüyor. O her zaman ön plandadır. Bir de şu dairede bir sürede cüceler kalmış. Topkapı Sarayı'nın cüceleri var ama lütfen Avrupa sarayları gibi düşünmeyin. Hani cüceler şaklabanlık yapıyor, güldürüyor, ediyor değil. Sarayın çok özel insanları minyatürlerde de var ve bunların kendilerine has bir takım dilleri var. Mesela padişahın yanında özel dili olmayan lal görevliler var. Padişahın bütün özel görüşmelerine giriyorlar. Padişahı koruyor ve bunlar o özel dili konuşuyorlar. Elleriyle yaptıkları bir dil bu. Ve bu dili sarayın dar dairesi bir kısmıyla biliyor bu dili. Saray cüceleri de aynı zamanda şehzadelerin yanından ayrılmıyorlar. Hem takipteler hem eğlendiriyorlar. Eğlendirme vazifeleri yok değil. Ama aynı zamanda şehzadelerin yanından ayrılmıyorlar. Şimdi şu gördüğünüz büyük yapı, yüksek yapı baş Kara Ağa'nın, biz ona ne diyoruz? Harem ağası. Şeyhül Harameyn. Yani Mekke ve Medine'nin şeyhine Şeyhül Harameyn denilir. Bu gördüğünüz haremin adı Darus Saade'dir. Darus Saade. Dar mekan, ev, cennet demek. Saadet, mutluluk demek. Darus Saade, mutluluk hanesi, mutluluk mekanı. Haremin Osmanlı'daki adı. Darus Saade ağaları bunlar. Darus Saade'nin baş ağası da burada kalıyor. Baş Kara Ağa. Bir kere buraya çıktım ben. Orada 2 katlı, aynen dubleks bir dairesi var. Üst kata gizli bir geçitle çıkılıyor. Tavanda böyle bir kapak var. Baktığınızda göremiyorsunuz. Ama onu bilip ipi indirdiğiniz zaman şak iniyor, merdiven oluyor. Merdivenle çıkıp üst kata çıkıyorsunuz. Baş Kara Ağa dairesidir orası. Ve hazırsanız artık hareme. Daha hareme girmedik. Kara Ağalar dairesiyiz. Şimdi hareme gireceğiz. Ama hareme girmeden karşımızda muhteşem bir kapı var.